Evet değerli hobidaşlar, bugün sizlere çokça kullandığım Fishing Point uygulamasını anlatacağım. Fishing Point uygulamasını ilk kurduğunuz andan itibaren zaten konumunuzu belirleyecektir. Ben şu anda Ayvalık'taki köprü konumunu mesela belirledim burada. Siz başka bir konum da belirleyebilirsiniz. Ben günlük kullanımda ne yapıyorum? Önce size onu göstereceğim. Sonra diğerlerinin açıklamalarını yapacağım. En alttaki menüde Map, Forecast, Premium ve Me diye 4 tane menü var. Buradan Forecast'e gireceğim. Bakın ilk olarak hava durumu geldi. Aşağıda bakın fish activity. Yani günlük balık aktivitesinin bir tahmini bu. Yani bunun %100 doğru olmasını beklemeyin. Tides var, genlik. Burayı özellikle açıklayacağım. Dalgalar var, waves. Rüzgarı da gösterir burada size. Hava durumunu gösterir. Bakın burada en üstten bakarsanız yağış oranı, hava basıncını gösteriyor. Hava basıncı bu sıra hep 1019-1020'de gidiyor. Onunla ilgili de birkaç notu var. Onu da söyleyeceğim sizlere. Bir de sonlar var. Ayın saat kaçta doğacağı, kaçta batacağı gibi değerler var. Bunları buradan günlük kullanımda bakıyorum. Ama her gün çok hızlı bir şekilde baktığım bir şey tides'tır. Tides gel git demek arkadaşlar. Yani gel git ne kadar çok olursa o gün suda o kadar akıntı olur. Buradaki saatlere göre suyun yüksekliğini veriyor. Mesela saat 13'te 12 santim, saat 19'da da 3 santimmiş. 12'den 3'ü çıkarsak yani 9 santimlik bir gelgit oluşacak. Bu aslında düşük bir değer. Yani istediğim akıntıları bu yapmayabilir. Ben asıl diyelim ki sonraki günleri merak ediyorum. Bakın şu üstteki tuşa bastığımda arkadaşlar. Şimdi ay takvimi 28 gündür. Yani burada da zaten çok net belli oluyor. Bakın 13'ünde başlıyor, ay şişiyor, tekrar ne yapıyor? Tekrar hep aynı döngünün içerisine giriyor. Yani 15 günde bir bu şey tekrarlıyor kendini. Örneğin şimdi bugüne bakıyoruz. Bugün 15 santimde maksimum olacakmış. Minimumu ise 3 santim. Yani toplam 12 santimlik bir gelgit olacak. Bu da benim istediğim akıntıları yapmayacak. Çünkü ben köprüde çokça avlandığım için köprüde benim için önemli olan akıntıdır. Bu da benim istediğim akıntıları yapmayacak. Akıntı olmayınca da maalesef balıkta çok az oluyor. Şimdi peki diyelim ki ben önümüzdeki günlerde balığa gideceğim. Şimdi bakıyorum diyelim ki müsait olduğum bir gün, mesela diyelim ayın 7'si diyelim. Şöyle geçmişten görüntülere bakalım. Mesela 7'sinde hava gitseydim. En verimli saatlere bakıyorum şimdi. Yani akıntının böyle güçlü olduğu saatlere bakacağım. Bakın şimdi şu tepede 21 santimden sabah 10'da 4'e kadar düşüyor. Yani demek ki ben gece 4'te yani sabah suyuna gitmiş olsam buralarda muhteşem akıntılarla karşılaşacağım. Çünkü su çok hızlı bir şekilde boşalıyor ve genliği çok yüksek. Yani 21 santimden -4'e yaklaşık 25 santimlik bir gelgit oluşacak. Belki bu okyanus falan oraları araştıran arkadaşlar için komik gelebilir ama bizim buralar için büyük rakam. Çünkü oralarda 3-4 metrelik geri çekilmeler var. Şimdi diyelim ki akşam gidecektim. 16.30'da 21.30 arasında yine bir akıntı olacak ama bu çok böyle asıl şuradaki akıntı kadar iyi olmayacak. Bu belli çünkü 16 santimden kaça düşecek? 5 santime düşecek. Şimdi ben size haritadan suyun yükselmesi ve alçalmasının akıntıyı nasıl yaptığıyla ilgili hemen bir örneği açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar burası Ayvalık'ın iç körfezi. Yani burayı bir havuz olarak düşünebiliriz bu bölgeyi. Burası ise açık deniz olan kısmı. Yani asıl suyun kaynağı burası arkadaşlar. Şimdi sular yükselirken ne olacak? Büyük su kütlesi küçük su kütlesini dolduracak. Yani demek ki eğer sular yükselirken akıntı içeriye doğru yapacak. Yani içeriden kastım buradan başlayacak, Ayvalık'ın içine doğru akıntı yapacak. Bakın bu ne zaman olacak? Sular yükselirken içeriği dolduracak. Diyelim ki tepe noktasına ulaştı gel git. Bu sefer de ne yapacak? Su boşalmaya başlayacak. Bu sefer de ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? İçerideki su dışarıya doğru boşalacak. Şimdi ben özellikle o günkü akıntıya baktığımda, bakın tekrar dönüyorum akıntıya. Diyelim ki illa balık tutacağım kafaya koydum diyorsam ne zaman giderim? Sabah suyuna giderim. Bakın sabahleyin 4.30-5 gibi orada olmuş olsam sabah 7-8 hava açana kadar çok güzel akıntılar olacak. Bakın su boşaldığı için de içerideki suyu ne yapacak? Dışarıya gönderecek ve su bulanık bir şekilde dışarıya çıkacak. Akşam gideceksem ise beklentiyi biraz düşürmem gerekir. Çünkü 16 santimden 5 santime kadar su düşecek. O zaman da saat böyle 19.30-20 arası. Bu tabii yarım saatlik kaymalar olabilir hesaplamalarda. Bu çok önemli değil. Bu saatlerde çok güzel akıntılar olur ama sabahki gibi olur mu? Hayır. Şimdi gelelim basınca. Şimdi arkadaşlar basınç değerine bakarken basıncın bakın yukarıda 1019 diye yazıyor değeri, fakat aslında basıncın değerinden ziyade aşağıda basıncın yükseldiği mi düştüğü mü, bunlar çok daha önemli. Çünkü yükselen basınç, düşük basınç, bunların çok çok önemli rolleri var. Daha önemli. Bakın şimdi size hemen şöyle çok basit bir tablo vereceğim arkadaşlar. Mesela
Düşen basınç. Ne demek istiyorum? Atıyorum 1020'den 1010'lara düşüyor. Burada diyor ki balık artar. Hızla düşen basınç. Mesela atıyorum 1025'lerden 1010'lara düşüyor. Bu aslında ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Eski gemicilerin kullandığı manuel basınç saatleri var. Onlar eğer gördüyseniz orada yazar zaten. O kadar hızlı düştüğü zaman yağmur geliyordur, fırtına geliyordur. Bu ona delalettir. O yüzden balıklar da bu tür şeyleri hissettikleri için arkadaşlar çok hızlı avlanırlar. O zaman yırtıcıları alma şansınız inanılmaz yükselir. Hızla yükselen basınç ise arkadaşlar havanın iyi olacağına delalet. Yani güneşli günler geliyor demektir bu. O yüzden de hayvan çok böyle acele etmez, çok da iyi av vermez. Stabil basınç yani basınç hep 1019'larda, 20'lerde belki bir hafta boyunca böyle gidiyor. Gün içinde de çok değişimler yok. Yoksa öyle zamanlarda normal avınızı yapabilirsiniz. Bir de size bu basıncın balıklar ve balık türleri üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi balık türü mesela levrek için söylüyorum. Düşen basınç. Bakın düşük basınç demiyorum arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Düşen basınç. Ne demek istiyorum? 1020'den 1010'a doğru düşen basınç. Bakın ne demek? Yağmur geliyor, belki fırtına geliyor demektir bu. Böyle durumlarda arkadaşlar biraz önce söyledim. Yırtıcılar hızlı avlanmaya başlarlar. Çünkü ortam karışacak. Karınlarını bir an önce doyurmaları lazım. Çinekop lüfer ise düşük ve orta basıncı sever. Bunu zaten Karadeniz'deki, Boğaz'daki arkadaşların birçoğu biliyorlar. Çupra ve mercan yani yemlik balıklar öyle söyleyelim. Ben mesela yemlik balığa gittiğimde istikrarlı bir şekilde yüksek basınç varsa ne diyorum 1030'lara artık iyice o yukarıdaki seviyelere gittiyse ve oralarda stabil bir şekilde duruyorsa arkadaşlar o zaman inanılmaz bir şekilde çupra yapıyor kıyılar. Eğer o gün baktınız suyun genliği de çok güzel, akıntılar da güzelse bakın o gün gerçekten balığı alma ihtimaliniz inanılmaz bir şekilde yükselir. İşte sazan ve alabalık bunlar genel itibariyle düşük basınçları severler. Stabil basınçları da severler. Göllerde biliyorsunuz bu kadar gel git olayı olmuyor. Onların çünkü çok boşalma, doldurma olasılıkları çok daha az. Çok daha bir dar alan olduğu için bunları etkiliyor. Şimdi ben burada bu uygulamayı verdim ama siz bunu günlük kullanımınızda kendi analizlerinizi yaparak zaten kendi kıyınızda aslında ne zaman balığın gelebileceğini tahmin edersiniz. Bunu da arkadaşlar yarım saat kaymalar olur, bir saat kaymalar olur. Bazen böyle 3-4 saatlik kaymalar olur ama örneğin gittiniz sabahleyin bir meraya yemli atıyorsunuz ya da levreye atıyorsunuz fark etmez. Baktınız bir saat balık yok. Bugün olmadı. Benim hesaplarım yanlış değil. Niçin değil? Çünkü akıntılarla birlikte o balıkların gelmesini de beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte o yüzden biraz önce gösterdiğim tablodaki bu akıntılar muazzam önemli arkadaşlar. Bu akıntılar yoksa etrafta balık bulamazsınız. Çünkü akıntıların içerisinde arkadaşlar bütün besinler o akıntının içerisindedir. Hayvanlar da örneğin mesela diyelim ki 8-10 kilometre ötenizde güzel bir çupra sürüsü var ya da levrek sürüsü var. Arkadaşlar akıntı yoksa onlar kıyıya gelmezler. 10 kilometre boyunca yüzmek istemezler. Ama akıntı olursa akıntı onların hızını çok artırır. İnanılmaz bir şekilde çok fazla yer değiştirmelerini sağlar. Az enerji kullanarak bu da onların daha fazla av vermesini sağlar. Yine bu uygulamayla ilgili eğer sorunuz olursa arkadaşlar bu videonun altına atarsınız. Oradan seve seve cevaplandırırım. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki programımız CMAP olacak. CMAP programıyla kıyılardaki derinlikleri, bunu bir botta ya da bir teknede nasıl kullanacağınızı, derinlik ayarlarını bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde, uygulamalı bir şekilde de göstereceğim. Takip etmeyi unutmayın, takipte kalın.